Evet arkadaşlar, şu an o kadar mutluyum ki sizlere bu videomu en çok gitmek istediğim yerlerden bir yerde açtım diye. Neredeyim tahmin ediyorsunuzdur. İsviçre Bern'deyim arkadaşlar. Tablo gibi değil mi sizce de? Yani videoda bence gerektiği kadar görünmüyor. Ama mükemmel duruyor. Bir tablo gibi. Hey! What are you doing? Cool, cool. What is your name? What's your name? Luca. Oh, good. Bye bye. Handsome. You are very handsome. You too. Where are you from? Are you from here? Wow. You are very handsome. Wow. Come here. Look. Look, look. Very good. Luca. Luca. My name is Seda. Seda. Okay. Do you know of Turkey? No. Arda Güler? Football player. Yeah, Arda Güler. Yeah. Okay. Look. Goodbye. Goodbye. Come. Thank you. Goodbye. Evet, burada şöyle çocuklarla tanıştık. Burayı onlar temizliyormuş. Türkiye bilmiyor arkadaşlar. Ya inanabiliyor musunuz? Türkiye'yi İsviçreli bir çocuk doğrusu bilmeyebilir ya. Çok normal. Ben gideyim şemsiyemi açayım. Trenimi bekliyorum çünkü. Başka bir yere geçeceğim diye. Arkamdaki yer otelim arkadaşlar. Şöyle oteli arkamıza aldığımızda şöyle doğal bir ortam var. Bakın şurada yine aynı şekilde otelin restoranı var. Ama şuradaki görüntünün muhteşemliği adeta büyülüyor. İsviçre'yi anlatmaya gerek duymuyorum çünkü arkadaşlar gerçekten yaşanılması gereken bir yer diye atfediliyor ki bence öyle. Öyle bir ülke ki doğallığıyla ön plana çıkıyor. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Yani size birazcık buradaki evlerin yapısını göstereyim. Gerçekten mükemmel duruyor. Bakın şöyle evleri yaparken arkadaşlar full doğal malzemeler kullanılmış. Yine burada da başka bir ev görüyoruz. Ve yaşadıkları yeri güzelleştirme adlı bir çalışma var burada arkadaşlar. Tabii insanlar manzara buldu mu çekiyorlar ama bizim şu an maalesef çekenimiz yok. Bu açıdan sadece doğayı çekebiliyoruz. Şöyle şimdi aşağıya yürüyeceğim ama fotoğraf çekme işlemleri var arkadaşlar. Onlar fotoğraf çekerken biz burayla alakalı birazcık bilgi verelim. İsviçre arkadaşlar Orta ve Güney Avrupa'nın kesişiminde bulunan çok önemli bir noktada bir ülke. Bu ülkenin komşuları işte İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkeler. Bu açıdan çok önemli bir konuma sahip. Zaten burası var ya, Muş'ta olsa Muş kalkınır abi. Çok güzel bir manzara var. Burada hafif bir yağmur çiseliyor. Benim biliyorsunuz yağmurlu günlerim olmasa sıkıntılı günlerim var demektir. Her neyse, burası Avrupa Birliği'ne üye bir ülke değil arkadaşlar. Çünkü yüksek kalite standartlarına sahip oldukları için Avrupa standartları onlara düşük kalıyor. Ama Avrupa Birliği ile büyük işbirliği içerisindeler. Böyle şu anlık böyle aklıma bilgi geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Yolumuza devam edelim şöyle mükemmel görsellerle beraber. Come share my pillow and rain, rain, go away.
Burada bir fotoğraf yoğunluğu var ama benim artık gitmem gerekiyor. Kaçtım arkadaşlar. Çünkü herkes fotoğraf çekilmek istiyor. Bayağı da bekledim ama karanlık olmadan aşağıya doğru ilerlemek istiyorum. Bakın geçtiğim yolu göstermek istiyorum. Şöyle akan temiz temiz derelere, nehirlere çıkıyor yollar. Her yerde ahşaptan yapılı evler. Hoş güzel İsviçre, Bern sokaklarında, Laternbrunnen bölgesinde. Kartpostal sanki böyle manzaradan alıp burayı yerleştirmişler gibi. Şu yol sizlere bir şey hatırlattı mı arkadaşlar? Bana burası neyi hatırlattı biliyor musunuz? Hani küçükken resim dersinde bir resim çizerdik ya, iki dağın arasından akan bir dere vardı ya, orayı hatırlattı. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani burası mükemmel. Yolunuz düşerse mutlaka gelin arkadaşlar. Ya böyle temiz hava çarpacak gibi hissediyorum. Muhtemelen hasta olacağım. Ama değer yani. Buraya değer arkadaşlar. Yani şuraya bakar mısınız? Tabii şunun da etkisi var arkadaşlar. Muş'tan çıkıp buraya geldiğimiz için birazcık daha şaşırtıcı oluyor. Ama çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Mutlaka ziyaret edin buraları. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you... İsviçre denize kıyısı olmayan bir ülke ama mükemmel, yani şu an sesi duyuyorsunuzdur. Tertemiz akan nehirleri, suları, İsviçre platosu ve Alp dağlarıyla mükemmel bir esinti yaşatıyor bize burası. Bu yüzden denize gerek yok yani burada. Burası denizsiz bile çok güzel. İnanılmaz derecede şu an lezzet aldığım bir gezi yapıyorum arkadaşlar. Burayı size nasıl aktarabilirim bilmiyorum. Ama videolarda kendimden çok çevreyi, buradaki gördüğüm doğal güzellikleri sizlere aktarmayı daha çok istiyorum. Çünkü arkadaşlar anlatmak değil, yaşanması gereken bir yer olduğu için görüntüleri daha fazla tutacağız. Şöyle ilerledikçe şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu ülkedeki yüz ölçümünün büyük kısmını Alpler oluşturuyor ve insanlar da artık var olan şehirlerin dışında platolara doğru yerleşiyorlarmış. Bu arada benim bildiğim bir yanlışı da size söyleyeyim. Bence sizden de öyle bilenleriniz vardır. İsviçre'nin başkentini ben Zürih olarak biliyordum ama Zürih değilmiş arkadaşlar, Bern'miş. Bern en büyük 5. şehir. Zürih ise en büyük şehir olduğu için aklına demek ki öyle kalmış arkadaşlar. Şöyle şehir içinde yine gezerken arkadaşlar, burada yaşayan halkın çocukları ve ebeveynlerinin takılacağı güzel bir ortam olunsun diye şöyle doğal malzemelerden yapılmış bir park görüyoruz. Ve gerçekten çok sade ve şık arkadaşlar. Şurada bir tulumba sistemi var. Bizim Türklerde çok vardır. Şöyle tulumbanın suyunu da bir şekilde kanalizasyona yolluyorlar. Çok güzel ya. Görüyorsunuz. Şöyle şurada Hristiyan mezarlığı var. Ve aşırı derecede şekil duruyor arkadaşlar. Neyse çok çekmeyelim. Belki rahatsız olurlar. Ama şuradaki görüntüyü göstermek istiyorum size. Şuraya bakın. Ya mükemmel değil de ne bilmiyorum arkadaşlar. İnsanların çoğu Hristiyan arkadaşlar. Bu yüzden
şehir merkezinde çok eski bir kilise var. Onu da göstereceğim. Genel olarak şehir yapılanması, videoda az önce de bahsettim arkadaşlar, ahşaptan yapılıyor. Doğal malzemeler kullanılarak yapılmış. Bu açıdan şehrin estetikliğini bozmuyorsunuz. Ve bu şekilde bir ülke burası arkadaşlar. Bahsettiğim kilise bu arkadaşlar. Diğer gotik mimardaki kiliselere göre aşırı derecede sakin bir görünümle karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten Alp'in eteğinde mükemmel bir görüntüyle karşımızda duruyor bu kilise. Şuradaki şu görüntü bana gerçek kudretin kim olduğunu hatırlatıyor birazcık daha. Çünkü devasa bir dağ var, yamaç var arkadaşlar. Bu da beni birazcık ürkütmüyor değil. Yani sanki böyle üstüme yıkılacakmış gibi de hissettiriyor açıkçası. Evet. O mükemmel görüntüye yaklaştıkça yağmur da bize yaklaşıyor. Arkadaşlar şu mükemmel şelaleye yaklaştık. Yukarıya çıkabiliyorlarmış. Şurada da abiler, ablalar poz veriyorlar. Ama şu an yağmur bastırdı. Zaten biliyorsunuz Seda'nın şansı yok yani. Nereye gidersem yağmuru götürüyorum. Ben normalde sabah 8'de burada olup işte bu gece burada kalacaktım. Sabah da buradan tekrardan Fransa'ya geçecektim, Paris'e. Ama şöyle bir aksilik oldu. Tren biletini kaçırdım. Tren biletini kaçırınca şey yapayım dedim, hani gitmesem mi, gitsem mi, gitmesem mi, gitsem mi. Sonra dedim ki neyse ya çık git dedim. Çekya'dan bilet bulamadım. Ondan sonra bayağı uğraştım arkadaşlar. Bir de birazcık pahalıya patladı. Belirlemiş olduğum bir bütçe vardı. Onu da aşmamak için hani direndim aslında ama maalesef tekrardan bilet almak zorunda kaldım, tren bileti. Buraya Çekya'dan işte geliş bileti toplamda işte 150 euro tuttu arkadaşlar. Ama ikinci bileti aldığım için de bir o kadar daha bilet parası verdim arkadaşlar. Böyle bir aksilik oldu. Yakınlarımla konuşurken şöyle dedim. Üzüldüm çünkü yani böyle bir maddiyatın birden gitmesi üzücü ama sağlık olsun. Varsa başımıza gelecek herhangi bir kaza onun yerine cana geleceğine mala gelsin dedim. Yağmur da başladı. Yani işler iyice kötüye sarmaya başladı ama bitireceğiz, halledeceğiz. Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Gezmeye devam edelim. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Ah be, şu an yanımda bir arkadaşım olsaydı ben de şuralarda bir yerde dururdum. Çekerdi beni birileri. Ama biliyorsunuz yanımda kimse olmadığı için fotoğraf çekinemiyorum. Neyse, videolar bana anıları yaşadığımı hissettirecek inşallah. Birkaç kişiye çektirdim de çok kötü çektiler. Bu yüzden çektirmemeye karar verdim. İsviçre'de neler meşhur dersek tabii ki ineklerini de sayabiliriz. Bakın inekleri de böyle yol kenarına koymuşlar. Gerçekten nasıl korumuşlar burayı ya. Yani bu tabiatı bu şekilde ayakta tutabilmek. Adam burada yaşıyor herhalde. Burada yaşamak nasıl bir duygu acaba? Ya sabah uyanıyorsun. Karşında şöyle bir manzara var. Ne hissediyordur acaba? Bakalım ileride ne var arkadaşlar? Ya bu yolun sonu yok aslında.
gittikçe gidesin geliyor. Bitmiyor. Şöyle. Aa, çok tatlı bir şey gördüm burada. Ne bu ya? Dağ keçisi mi? Bu ne? Domuz değil mi? Arkadaşlar çok farklı bir şey gördüm ama ne olduğunu anlayamadım. Bu arada hemen bakalım. Şuradaki dizel fiyatlarına falan görmüşken gösterelim. Buradaki dizel ve benzin fiyatlarını arkadaşlar. Yine burada kendileri dolumu yaptırıyorlar. Görmüşken gösterelim. Bakın böyle yol bizi ta gerilere götürüyor. Yani gitmek isterseniz dağları aşacaksınız. Güzel görüntüleri göreceksiniz. Oteller var daha çok kıyı köşelerde. Benim otelim de bu tarafa bakıyor. Bakın şöyle mükemmel görünen yapılar var yine. Şurayı da size göstermek istiyorum. Sadece burası bir köy olarak düşünmeyin arkadaşlar. Vadinin orta kısmı aslında yerleşim yeri. Ve burada işte otopark falan var. Köşelerden, kıyılardan trenlerle yukarılara çıkabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şurayı genelde kimse göstermiyor ama böyle bir alan da var. Bakın hatta şöyle gittikçe alışveriş noktaları var. Şurada donut satıyorlar, yemek falan satıyorlar ama bayağı pahalı burası. İnşallah otelde yiyeceğim. Eğer helal bir şey bulabilirsem tabii. Burada zor bulunur. O yüzden yanıma birkaç tane kek falan aldım ama yine de ne olur ne olmaz diye birazcık da acıktım açıkçası. Arkadaşlar bu ülkede suç oranı Avrupa'nın en düşük sıralamalarında. Ama herkeste silah var. Yani onlar askere gittikleri zaman 18 yaşından sonra silahları onlarda kalıyor. Ve bu şekilde hepsi olası bir savaşa karşı hazırlıklı hale geliyor. Bunun dışında söyleyebileceğim şu şey var. Yolların bütün bariyerleri çıkarılabilir olarak dizayn edilmiş ki herhangi bir savaş anında ülkedeki yollar uçak pisti olarak kullanılsın diye. Öyle bir yöntem kullanmışlar İsviçreliler arkadaşlar. Hava iyice soğudu, yağmur durdu ama hava bayağı soğuk arkadaşlar. Öyle yani. Bu arada size şeyi söyleyecektim, unuttum arkadaşlar. Heidi'yi bilirsiniz, küçükken okuduğumuz bir kitap vardı. Onun yazarı buralarda doğmuş, büyümüş bir insan. Bu yüzden buraya gelip Heidi'nin maceralarının gerçekleştiği yerde olmak beni garip hissettiriyor böyle. Onu da sizlere söylemek istedim. Arkadaşlar videomu şu arkamdaki güzel manzarayla bitirmek istiyorum. İsviçre gibi yerler, daha doğrusu dünyanın her yeri için şunu söyleyebilirim ki hiçbir şey gözümüzle gördüğümüz gibi değil. Bazen çok daha iyisi de çıkıyor, bazen çok daha kötüsü de. İsviçre için şöyle söyleyebilirim ki burayı hiçbir görüntü tabir edemez. Çünkü gerçekten olağanüstü bir görüntü var. Sanki böyle kartpostalı koymuşlar buraya. Sizler de o resmin içine girmiş gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden sizlere tavsiyem, eğer gücünüz varsa lütfen yola çıkın ve buraları keşfedin. İnsanları keşfedin, doğayı keşfedin, bu coğrafyamızı keşfedin. Bu şekilde çok fazla gelişimimize yardımcı olacak bir insana bürünüyoruz. Ben buna inanıyorum. Okuduğum her şey bana mutlaka bir şey katıyordur. Ama yola çıktığımdan beri bana katılan şeylerin haddi hesabı yok. Arkadaşlar, doğa, manzaralar, insanlar, her biri benim için çok kıymetli. Bunları söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. İnşallah her birinize, isteyen herkese buralara gelmek nasip olur diyorum. Ve videomu bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda muhtemelen kaza bela olmazsa Paris'te görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. So honey, if you need to cry,
come share my pillow. And rain, rain, go